Herkese merhaba, ben Ceren. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yine bitkilerle alakalı bir konu işleyeceğiz. Geçen haftaki videomda söylemiştim, Bitkiler 101 diye bir seriye başlıyorum diye. Bu seride bitkilerle ilgili genel anlamda bakımsal bilgiler verecektim. Fakat şimdi başlıkta aloe vera yazısını görünce türe özel bir video olduğunu düşünebilirsiniz. Türe özelden ziyade örneği aloe vera ile vereceğim için onun ismini yazmak istedim. Yine aloe vera ile ilgili böyle bir sorun olanlar varsa bu videodan faydalanabileceklerini de düşündüm. Daha çok aslında bu videoda kök sisteminin geliştirilmesi ve kök sistemiyle alakalı bilgiler vereceğim. Geçen hafta bitki alırken nelere dikkat etmeniz videosunu izlediyseniz aslında aşina olduğunuz birkaç bilgiyi de burada tekrar etmiş olacağız. Yani bitkilerin görünen yüzleri, yaprakları ve gövdeleridir demiştim geçen hafta. Fakat bu hafta birazcık da kök meselesini daha derinlemesine ele alacağız ve pratik olarak göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi aloe veram burada. Ben biliyorsunuz yani takip ettiyseniz bir tuz çalışma sürecindeydim, bir sınav sürecindeydim. Bu yüzden bitkilerimle çok fazla ilgilenemedim. Onlar için bazen gereken koşulları sağlayamadım. Sadece hani suladım. Onun dışında herhangi bir sukulentleri dışarı almak birazcık gecikti mesela. Hani havalar ısınmasına rağmen alamadım vesaire. Bazı şekil bozuklukları yaşadım maalesef ki. Ama şimdi yavaş yavaş onlarla da ilgilenmeye başladım ve zaten bitkilerin en çok sevdiği aylar olan yaz-bahar aylarındayız. Daha çok büyümelerinin gerçekleştiği, havanın güzel bir şekilde ısındığı aylarda olduğumuz için yavaş yavaş toparlayacağız. Nitekim toparlamaya da başladık. Şimdi de aslında bu toparlamaya başlamanın da bir videosunu izliyorsunuz. Aloe veramı bilenler bilir. Çok ünlü değil de hani izlediyseniz videolarımı söylemiştim. Bu işe ilk başladığımda aldığım bir bitkiydi. Bu yüzden sukulent toprağı nedir, nasıl hazırlanır ya da ayrıca sukulent toprağı satıldığını da çok fazla bilmiyordum. Bu yüzden de ilk aldığımda normal saksı toprağına dikmiştim. Çok bir sorun yaşamadım. Büyümesine devam etti ve orada bebek sukulentlerini de çıkardığı için tekrardan toprak değiştirmek istemedim aslında. Çünkü zaten yeni aldığımda toprağını değiştirmiştim ve yeni bir ortama adapte olmasını zaten sağlamıştım. Tekrardan değiştirmek istemedim. Bebek sukulentleri de yani bebek aloe veralar da çıktıktan sonra tekrardan değiştirmekle ilgilenmedim açıkçası. Ve zaten bir sıkıntı yaşamadım o konuda. Şimdi burada bir lastik var görüyorsunuz. Bu lastiği şurada bir tane çöp şişe bağladım. Daha düzgün bir şekilde büyümesini istediğim için. Çünkü bayağı bozuluyordu şekli. Bunu çıkardığımda şu anda gördüğünüz gibi aynı şekilde kalıyor. Yani birazcık sadece sağlam olmasını istemiştim. Mesela şu anda sizinle birlikte çıkartıyorum. Ne zamanları çıkartmamıştım. Bir haftadır ya 1,5-2 haftadır zannedersem yapmıştım bu lastik olayını. Ve devrilmedi. Yani birazcık daha devriliyordu. Şu anda bu bile işe yaramış. Yani ben bunu destek olması açısından yapmıştım. Birazcık daha durmasını istiyorum. Daha toplu bir şekilde büyümesi için. Dediğim gibi ilgilenemediğim için bazı şekil bozuklukları yaşamıştık. Bu lastik çok sıkan bir lastik değil. Öyle çok sıkı bir lastik kullanmayın. İple de yapabilirsiniz. Gevşek bir ip bağlayıp. Bu lastiğin birazcık yapısı bozulduğu için gevşek bir lastik olduğundan dolayı bunu tercih ettim. Böyle çok sıkı bir lastikle yapmayın. O da bitkiye zarar verecektir. Şimdi gelelim konumuza. Bu aloe veram benim 4 tane yavru yapmıştı. Burada görüyorsunuz bir tane yavruyu. Bayağı büyüdü. Yani kendi haline göre, ilk çıktığına göre gayet güzel bir şekilde büyüyor ve yeni yapraklarını çıkartmaya devam ediyor. Fakat diğer 3 yavruda böyle büyüme göremedim maalesef ki. Şimdi bir bitkiye baktığınız zaman yapraklar yeşil, çok güzel bir şekilde bazı yapraklarını da yeni çıkartmaya başlıyor. Fakat bir türlü hani o yaprak yeni çıkartmaya başladığı yaprak ilerlemiyor mesela aloe vera'da. İçeride kalıyor aynı boyutta. Ya da aloe vera daha fazla büyümüyor. Ya da bu diğer sukulentler için ya da diğer bitkiler için de geçerli bir şey zaten. Hani büyümesini durduran bir bitkide ilk önce bakmanız gereken şey, ben acaba bu bitkiyi doğru mu suluyorum? Ben acaba bu bitkiyi olması gereken bir konumda mı tutuyorum? Yani güneş sevmeyen bir bitkiyi güneşe mi koydum? Güneş almadığı bir yere mi koydum? Ya da bitkinin özellikle sukulentlerin gerekli olan hava akımı büyümeleri için hava akımı olan bir yere mi koydum yoksa evin içinde banyoda mı bakıyorum bitkiye? Bunlara bakmamız gerekiyor aslında. Yani şekli bozulan, büyümeyen sukulentlerimizde ya da bitkilerimizde öncelikle doğru koşulları sağladık mı? Bunları kontrol ettikten sonra baktığınız bütün her şey doğru ama bitkiniz hala büyümüyor. İşte o zaman aklınıza gelmesi gereken şey, acaba benim bitkimin kök sistemi gelişmedi mi? Bitkinizin kök sisteminin gelişmemiş olduğuna aslında bu teşhisi koyabilmek birazcık zamanda alıyor diyebilirim. Çünkü ilk başta aklınıza gelen şey, acaba köklerinde mi bir sorun var?
olmuyor. Yani benim de çok sonra aklıma gelmişti. Bu kardeşi büyüyor, diğer kardeşleri neden büyümüyor diye düşündükten sonra acaba köklerinde bir gelişmeme durumu mu var diye düşünmüştüm. Şimdi köklerde gelişmeme durumu olduğu aklınıza geldikten sonra mutlaka kök kontrolü yapmalısınız. Yani içinize o şüphe düştükten sonra kesinlikle kökleri kontrol etmelisiniz. Burada karşınıza çıkabilecek belli başlı sorunları söyleyeyim. Yani kökleri kontrol ettikten sonra ne görebilirsiniz? En istemediğim ve en çok görmemenizi dilediğim şey, ya gerçekten bu sizin için çok iyi bir dua şu anda. Çok iyi bir istekte bulunuyorum. Umarım bitkinizin kökü çürümemiştir. Çünkü bitkinizin kökü çürüdüyse gerçekten buradan dönmek çok zor. Yani bitkinin çürümüş kökünü kurtarmak çok zor oluyor. Ana köke kadar gitmediyse ucundaki kökleri budayarak, yani köklerin budanması şeklinde bir kurtarma yapabilirsiniz. Fakat genelde böyle bir durumda bütün kök kayıpları yaşanıyor diyebilirim. Bunun da önüne geçmek için aslında bahsetmiştim. Neden toprak saksı kullanmalıyız adlı videomda göstermiştim. Her ne kadar buradaki şimdi toprak değil plastik saksı olsa da bu kontrolü sağlayamayacağımızı düşünüyorsak, yani sulama kontrolünü sağlayamayacağımızı düşünüyorsak toprak bir saksı kullanmalıyız. Çünkü eğer toprak saksı kullanırsak suladığımız zaman bu suyu hem emecektir toprak saksı hem de buharlaşmasını daha rahat sağlayacaktır. Bu arada kullandığımız toprağın da mesela çok geçirimli sukulent toprağı olması gerekiyor. Yani sukulent karışımı olması gerekiyor. Böylelikle su akıp gitsin. Aloe vera biliyorsunuz çok fazla sulanmayı sevmiyor. Eğer çok fazla sulanırsa köklerinin çok çabuk çürüyeceğini söyleyebilirim. Yani bir sukulent türü zaten. Yani her sukulent türü sulanmayı çok sevmiyor diyemem. Fakat aloe vera sulanmayı çok sevmiyor ve sulandığı zaman kök çürümesi, çok fazla sulandığı ve çok sık sulandığı zaman kök çürümesi maalesef olabiliyor. Yani burada aslında yapmamamız gereken her şey var. Plastik saksıya koy. Yapmamamız demeyeyim ama tavsiye olarak verebileceğim, eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız toprak saksıyı tercih etmelisiniz. Plastik saksı yerine ve geçirimli sukulent toprağı kullanmalısınız. Benim kullandığım bir saksı toprağı kullanmamalısınız. Benim bunları değiştirmem gerekiyordu. Fakat işte bilmediğim bir dönemde olduğu için değiştirmemiştim. Ve o sulama kontrolünü de sağlayabildiğimi düşünüyorum açıkçası. Fakat buna güvenemiyorsanız dediğim gibi toprak saksı kullanabilirsiniz. Bir diğer şey, karşılaşabileceğiniz bir diğer şey de kök sisteminin gelişmemesi. Yani birkaç tane kökün olup diğer köklerin devam etmesi. Bunu görmenizi daha çok isterim açıkçası. Yine gelişmeyen ve kökünde sorun olan bir bitkide. Çünkü bunu gördüğünüz zaman en azından köklendirmek için çeşitli yöntemler var. Bunlardan en çok bilineni tabii ki de suda oluşturmak. Bir diğer yöntem perlite koyup perlitte kök oluşumu sağlamak ya da bazı sukulent türlerinde olduğu gibi havada, yani kuru bir zemine bir havlu kağıdının üstüne koyarak kök oluşturmasını beklemek gibi bazı yöntemler mevcut. Fakat evde bence en rahat olan ve en hızlı sonuç veren suya koymak. Bu yüzden de ben de buradan aldığım bebek sukulentlerimi suya koydum ve 4 gün kadar onlar sudalar. Yani aslında hala sudalar ve bugün 5. 6. gün olması gerekiyor. Bu 5. 6. günün sonunda gerçekten çok güzel bir şekilde köklendiler. Öncelikle onları göstermek istiyorum size. Suyu biraz azalmış ama yeterli hala. Böyle bir çay bardağına, zaten bunu daha çok köklendirmek için kullandığım takımı bozulmuş bir çay bardağım. Bu bardakta hiç kökü olmayan aloe veramın gördüğünüz gibi beyaz. Hiç kökü yok demeyeyim ama şu az böyle topraklı olan kökleri vardı ve bu kökler gerçekten yeterli değildi. Yine bir diğeri. Şimdi ise gerçekten fazlaca köklenmiş durumda. Sizinle birlikte bu diğer aloe veramı da çıkartmak istiyorum. Şuradaki bebeği. Çünkü bu da küçük kaldı. Bu kardeşine göre bayağı küçük kaldı. Bakalım onun kökleri ne durumda. Onu çıkartmamıştım. Onu da çıkartıp şöyle biraz yanından. Evet. Gördüğünüz gibi asla neredeyse gelişmemiş bir kök sistemi var. Bunun da suya koyulması gerekiyor. Bunu da tekrardan suya koyuyorum. Diğerleri de daha önceden çıkarttığımda bu şekildelerdi. Fakat şimdi bunu çıkartmak istemiyorum çünkü köklerin zarar görmemesi için, ama yeni yaprakları geliyor bakın. Zaten büyümekte. Böyle kök sistemi gelişmediği için bitkinizin büyümediğini anladığınız anda böyle suda köklendirme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi ben bu köklenen aloe veralarımı normal kaktüs toprağına dikimini yapacağım. Hep birlikte bu dikimi yapalım. Şimdi bir tanesini ben burada sizinle birlikte dikimini yapacağım. Gördüğünüz gibi çok uygun geçirimli bir sukulent toprak karışımı var. İçinde perlitin, hindistan cevizi tohumunun da olduğu birazcık nemli bir toprak ama kesinlikle çok ıslak değil. Şöyle sukulent dikim aparatıyla açıyorum. Biraz nemli olması kolay şekilde vermesini sağlıyor. Küçük oldukları için şimdilik böyle bir saksıya dikiyorum. Köklere olabildiğince zarar vermeden.
Şu anda sulamayacağım. Zaten toprak nemli. 2 gün sonra birazcık su veririm. Zaten saksının altı delik olduğu için hafifçe bastırıyorum. Çok bastırıyorum. Zaten ne kadar bastırırsanız bastırın geçirini toprakta tamamen böyle katı bir durum elde edemeyeceksiniz. Üstüne birazcık daha toprak ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi şu anda dikimini yaptık. Bu kurumuş uçlarını keseceğim. Bir zararı olmayacaktır. Bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.